Merhaba. Bugün 20. yüzyıl felsefesini adeta temelinden sarsan bir metne, Donald Davidson'ın hakikatin yapısına, derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Bu analizimizde Davidson'ın anlam, dil ve gerçeklik hakkındaki düşüncelerimizi nasıl kökten değiştirdiğini hep birlikte göreceğiz. Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Konunun derinliklerine dalmadan önce, bu ve benzeri felsefi içeriklerin devamı için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Pekala, hadi başlayalım. 20. yüzyıl felsefesinin kafasını kurcalayan dev bir soru vardı. Elimizde sayılı kelime ve kural olmasına rağmen nasıl oluyor da daha önce hiç duymadığımız sonsuz sayıda yeni cümleyi hem kurabiliyor hem de anlayabiliyoruz? İşte bu sonsuz üretkenlik meselesi dilin yapısına dair çok temel bir soruyu da beraberinde getiriyor. Bu probleme getirilen çözümler genellikle anlam dediğimiz şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama işte tam bu noktada Donald Davidson sahneye çıkıyor ve oyunu tamamen değiştiren radikal bir fikir atıyor ortaya. Davidson'ın yaptığı şey tam anlamıyla devrimciydi. Dedi ki, bırakalım artık anlam nedir diye sormayı. Bu dipsiz bir kuyu. Onun yerine kendimize somut bir hedef koyalım. Öyle bir teori inşa edelim ki bir dildeki herhangi bir cümlenin hangi şartlar altında doğru olduğunu bize söylesin. Yani rotayı anlamdan alıp tamamen hakikate çevirdi. Davidson için her şey en temeldeki doğruyu söyleme eylemiyle başlıyor. Peki neden? Çünkü bu niyetlerden en arınmış eylem. Birinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak için niyetini bilmeniz gerekir. Ama bir cümlenin doğru olup olmadığını anlamak için sadece dile ve dünyaya bakmanız yeterlidir. İşte bu yüzden hakikat anlamı ararken bizim sağlam başlangıç noktamız olmalı. Peki, güzel de bu hakikat teorisi pratikte nasıl çalışacak? İşte burada Davidson projesinin motoru olarak mantıkçı Alfred Tarski'nin çalışmalarını kullanıyor. İşin ilginç yanı felsefi bir problemi çözmek için biçimsel mantıktan bir araç alıp kullanması. Tarski'nin konvansiyon T dediği şey aslında kuracağımız teori için bir nevi bir başarı testi. Kural çok basit. Eğer teorin gerçekten işe yarıyorsa o dildeki ama istisnasız her cümle için o cümlenin doğruluk koşulunu veren bir T cümlesi üretebilmeli. İşte meşhur T cümlesi de bu. İlk bakışta ne var bunda, apaçık bir şey değil mi diye düşünebilirsiniz. Kar beyazdır cümlesi doğrudur ancak ve ancak kar beyazdır. Peki buradaki deha nerede? Şurada. Bunu sadece bu cümle için değil, bir dilde kurulabilecek sonsuz sayıda cümle için yapabilen bir sistem hayal edin. Sınırlı sayıda kuralla o dildeki tüm cümleler için bu basit formülü üretebilen bir makina aslında o dilin tüm mantıksal iskeletini çözmüş demektir. Asıl sihir işte burada. Tamam, teori bu. Şimdi bu teorinin gücünü böyle somut bir dil bilimsel bulmaca üzerinden görelim. Davidson, zarf tümleçleri gibi çetrefilli bir konuyu ele alıp teorisinin bu işi nasıl çözdüğünü gösteriyor. Sezgisel olarak hepimiz biliyoruz değil mi? Eğer Jones tostu banyoda yağladı cümlesi doğruysa, Jones tostu yağladı cümlesi de kesinlikle doğrudur. İyi de bu çıkarımı mantıksal olarak geçerli kılan ne? Cümlelerin yüzeydeki yapısına bakınca bu bağlantıyı göremiyoruz. Ve işte Davidson'ın zekice çözümü burada yatıyor. Diyor ki, yüzeyin altına bakalım. Bu cümlenin mantıksal formu aslında şunu söylüyor. Öyle bir olay vardır ki bu olay bir yağlama olayıdır. Bu olayın faili Jones'tur, nesnesi tost'tur ve bu olay banyoda gerçekleşmiştir. Bu analiz bize 3 müthiş şey gösteriyor. Birincisi, dilin yüzeyin altında gizli bir mantıksal yapı var. İkincisi, biz farkında bile olmadan sıradan bir cümle kurarken dünyada olaylar diye bir şeylerin var olduğunu kabul ediyoruz ve üçüncüsü, en baştaki mantık bulmacamız da işte bu gizli yapı sayesinde çözülmüş oluyor. Şimdi hadi biraz daha geri çekilip büyük resme bakalım. Davidson'ın bu projesini kabul etmek felsefi olarak ne anlama geliyor? Çünkü bu sadece dil hakkında bir egzersiz değil, aynı zamanda gerçekliğin doğası hakkında bir araştırma. İşte bu dersler dil felsefesinde adeta bir Davidsonic boom etkisi yarattı. Tartışmanın yönünü o günden sonra kalıcı olarak değiştirdi. Bizim bu analizimiz de aslında o anın bir yansıması. Bu kilit alıntı aslında her şeyi özetliyor. Davidson'a göre biz neyin var olduğunu oturup felsefi tartışmalarla bulmuyoruz. Neyin var olduğunu kurduğumuz hakikat teorisini çalışır hale getirmek için neye ihtiyaç duyduğumuza bakarak anlıyoruz. Tıpkı az önceki olay gibi. Olayların varlığını kabul etmek zorundaydık çünkü ancak o zaman dilin mantığı yani teorimiz işliyordu. Varlıklar teorinin çarklarını döndüren yakıt gibidir.
Ve sonra Davidson, radikal yorumlama dediği bir düşünce deneyi sunuyor. Diyor ki, hiç bilmediğiniz bir dili konuşan birini anlamaya çalıştığınızı hayal edin. Nereden başlarsınız? Tek bir başlangıç noktanız var. O kişinin inançlarının büyük çoğunluğunun tıpkı sizinkiler gibi doğru olduğunu ve rasyonel düşündüğünü varsaymak. Aksi halde üzerine basabileceğiniz ortak bir zemin olmaz. Bütün bu noktaları birleştirdiğimizde Davidson'ın projesinin o görkemli sonucuna varıyoruz. Eğer bir dili anlamak demek, onu kendi dilimize çevirebilmek demekse ve bu da ortak bir hakikat ve rasyonellik zeminini şart koşuyorsa, O zaman anlaşılabilir olan bütün dillerin en derinlerinde bir yerde ortak bir mantıksal yapıyı paylaşması gerekir. Ve şimdi en çarpıcı kısım geliyor. Bu ortak yapı gerçekliğin kendisinin yapısını yansıtmak zorundadır. Artık anlam bilimi sadece dil hakkında bir çalışma olmaktan çıkıyor. Gerçekliğin temel yapısını, yani metafiziği araştırmak için güçlü bir araca dönüşüyor. Ve biz de sizi Davidson'ın felsefeyi sarstığı o kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyoruz. Eğer dilimizin derin yapısını analiz etmek aslında varlığın ta kendisini analiz etmekse, felsefe yapmak eninde sonunda konuştuğumuz dilin gramerini çözme çabası olabilir mi? Belki de aradığımız cevaplar en başından beri dudaklarımızdan dökülen kelimelerde saklıdır.